Bu bir varoluş mücadelesi. Bir yaşam savaşı. Hazır mısın Altan? Şimdi göreceksin neler olacağını. Doğanın eşsiz mucizelerinden biri olan büyük göç çoktan başladı bile. Pink'le beraber aldığımız heyecan verici haber üzerine Mara Nehri'nin kıyısındaki yerimizi alıyoruz. Amacımız öküz başlı antilop sürüsü nehri geçerken onları fotoğraflayabilmek. Antilop büyük bir risk aldı. Herhangi bir hata yaparsa onun adına bedeli çok ağır olacak. Ancak davetsiz misafirler ortaya çıktığında hiç de beklemediğimiz bir sürprizle karşılaşmak zorunda kalıyoruz. Günlerdir Masai Mara'daydım ve aslında tatmin edici fotoğraflar çekmiştim. Onlarca farklı hayvanın çok özel anlarına şahit oldum ve o hayvanları fotoğraflama imkanına sahip oldum. Fakat hiçbir zaman elinizdekiyle yetinmezsiniz aslında. Her zaman daha fazlasını, daha iyisini arzu edersiniz. Ben de tam olarak böyle bir histeydim o dönemde. Masai Mara ilginç bir yer. Nehir geçişi için hayvanların kullandığı 9 tane farklı bölge var. Bunların ne belirledi diye, neden 9 tane bölge diye sorarsanız aslında net bir cevabı yok. Tahmin edilen durum aslında içgüdüsel olarak bu 9 bölgeyi belirlemiş oldukları. Yüzyıllardır göçlerde aynı bölgelerin kullanması bir şekilde içgüdüsel olarak aynı bölgeleri tercih etmelerini sağlıyor. Ve av hayvanları da o geçiş bölgelerinin karşısında avlanmak için hazır bekliyor oluyorlar. İşte bu iki türün nehrin aynı tarafında buluşmaları çok ilginç görüntülere sahne olabiliyor. Ne kadar güzel bir gün doğumu değil mi? Evet, kusursuz. Mara Nehri'ne giderken aslanların av bölgesinden geçeceğiz. Hazır mısın? Her zaman. Şu an çok soğuk ve biraz da rüzgarlı. Evet. Bu aslanlar için pek de iyi değil. Rüzgarı sevmezler. Hele ki böyle soğukken. Tamamen yağmur yağsa daha iyi olurdu. O zaman harika oluyor. Aslanlar çok hareketli olurlar. Bebekler de etrafta koşturur ama soğuk ve rüzgarlı olduğunda pek iyi olmuyor. İşte Masai Mara'nın koruyucuları. Aslanlar. Annelerinin önderlik ettiği genç bir aslan ailesi sabah erkenden yola çıkmış. Olası bir av için etrafı kolaçan etmekteler. Uzun zamandır antilop ve zebra sürüsünün Masai Mara'ya ulaşmasını bekliyorlardı. Ve ne var ki bu dilekleri çok yakında gerçekleşmek üzere. Sürünün genç üyeleri anın tadını çıkarmakla meşguller.
Dişiler her zaman tetikte. Tecrübe aktarımı hayatta kalma içgüdüsünün ışığında nesilden nesile devam edecek. Gerçekten de çok ama çok özel hayvanlar. Mara Nehri. Pink, sezgilerini dinleyip bizi Mara Nehri'nin hemen kıyısında bulunan bu bölgeye getirdi. Söylediğine göre inanılmaz şeyler olacak. Hazır mısın Altan? Şimdi göreceksin neler olacağını. Oradan gelen grubu görüyor musun? Hı hı. Biz buna Çin geçişi diyoruz. Aslında gerçek anlamda Serena geçişi denir. Ya, Ama Çin geçişi denmesinin sebebi de geçiş sırasında hayvanların burada Çinlilerin devasa anıtları gibi büyük görünmeleri. Burası gerçekten en güzel geçiş yerlerinden biridir. Şurada gördüğün tüm hayvanlar kıyıya doğru gidiyorlar. Ta oradaki çalılıkların olduğu yere. Ama ben oradan geçeceklerini sanmıyorum. Çünkü oranın yüzeyi çok sıkışık ve orada çok fazla kaya var. Aşağıda kanalda ise bir sürü su aygırı var. O yüzden tüm hayvanlar hızlıca yön değiştirecek ve bu tarafa yönelecekler. Zebra ve topiler etraflarındaki şeylerden çok huzursuzlanırlar. Şimdi olabilecek olan şu. Oradaki çalılığa kadar gidip nehre bakacaklar. Çok büyük bir ihtimalle geri dönüp bu taraftan geçmeye yönelecekler. Bu bölgede çokça timsah vardır. Aşağı doğru dikkatlice bakarsan kıyıda timsahları görürsün. Bu taraftaki kıyıda da birkaç su aygırı var. Her an hayvanlar karşıya geçmeye yönelebilir. Timsahlar da aniden ortaya çıkabilir. Ve bu da daima hayvanların geçişi için tehdit oluşturur. Tüm bu tehditlere rağmen burası bir bütün olarak çok iyi bir geçiş bölgesi. Dün gerçekten tüm öküz başlı antilopların şu yöne gideceklerini düşünüyordum. Çünkü o tarafta büyük bir fırtına vardı. Ve bu hayvanların beyinlerinde doğa tarafından verilmiş bir güdü var. Daima şimşek ve yağmura reaksiyon gösteriyorlar. Bu DNA'larında var. Ve yağmur yağdığında toprak çok iyidir. Kokusunu duyabilirsin. Kokusu çok çok yoğundur. Ve işte bu reaksiyonda çok yüksek ihtimalle bunadır. Şimdi burada sadece geçişten ziyade tüm hayvanların toplanışını da görebileceğiz. Ve bu şu anda gerçekleşmeye başlayan bir şey. Şimdi ile gün ortası arasında gerçekleşecek olan. Şunlara bak. Tek bir sıra oluşturdular. Karıncalar gibi. Görüyor musun Altan? evet, karıncalara benziyorlar. Değil mi? Kesinlikle. Bu en öndekini tek sıra halinde takip edişleri, hayvanların eğer en öndeki güvendeyse ben de güvendeyim diye düşünmeleri yüzünden. Bu söylediğimden ötürü onları hep böyle yürürken görürsün. En öndeki arkadakileri uyaracaktır. Aynı zamanda yürürken arkalarında çok keskin bir koku bırakırlar. Böylece arkadan gelenler öndekilerin tam olarak nereye gittiğini takip edebilirler. Koşuyorlar, görüyor musun? Nasıl koşuyorlar, gördün mü? Biri koştu mu diğerleri de neredeyse aynı yerden koşar. Çünkü öndeki güvende ise diğerleri de güvende olacaktır. Şimdi biraz daha bekleyelim ve görelim bakalım neler olacak. Şu diğerlerinden farklı olan antiloplar.
Onlara beyaz sakallı Gunu deniyor. Bak, onların sakalları beyaz. Güney Afrika'ya gidersen tamamen farklı bir türünü görürsün. Oradakilere siyah sakallı Gunu denir. Bazen onlara çizgili Gunu da deriz. Ama bunlar beyaz sakallılar. Şimdi yavaş yavaş nehre doğru gidebiliriz Altan. Sence nehri geçecekler mi? Evet, belki. Hayır hayır. Geri dönüyorlar. Hepsi geri dönüyor. Onları ne korkuttu bilmiyorum. O köşede görmüştüm onları ama hepsi geri dönüyor. Şuradakileri görüyor musun? Onlar küçük topiler. Eğer buraya doğru gelirlerse çok iyi olacak. Belki çok enteresan şeyler görebiliriz. Hadi biraz daha bekleyelim. Tamam, sen nasıl istersen. Eğer geçişi buradan yaparlarsa şu anki pozisyonumuz çok güzel. Çünkü nehre inerlerse avlanacaklar. Hadi bakalım. Pink'le beraber neler olacağını merak edip oracıkta beklemeye karar veriyoruz. Bakalım sürü nehri geçebilecek mi? Her an sıra dışı bir şeye şahit olabiliriz. Sürü henüz kararını vermiş değil. Ancak onlar için tehlike çanları çoktan çalmaya başladı bile. Timsahlarla dolu nehri aşmayı başarsalar bile işleri hiç de kolay olmayacak. Kıyıya adımlarını attıkları anda vahşi bir pençe darbesiyle yere yığılmaları içten bile değil. Bu sırada genç bir öküz başlı antilop cesaretini kanıtlamak üzere nehrin kıyısına doğru yaklaşıyor. Bu açık bir gövde gösterisi. Aşması gereken engelin farkında ve bunu başarması hiç de kolay olmayacak. Bir an kararsız kalıp geri dönmek istiyor ancak bunu başaramıyor. Öküz başlı antilop nehri geçebilecek mi? Antilop büyük bir risk aldı. Herhangi bir hata yaparsa onun adına bedeli çok ağır olacak. Bütün bu soruları düşünürken öküz başlı antilop sürüsü bu cesur gencin peşine takılıp kendilerini timsahlarla dolu bir nehre bırakıyorlar. Fotoğraf makinemi elime aldım. Ne olduğunu anlamaya çalışırken bir anda geçiş gerçekleşmişti. Bir antilop oradan fırladı. Birkaç saniye içerisinde daha ne olduğunu anlamadan dişi aslanın da fırladığını gördüm. Hala o an gözümün önünden gitmiyor. İnanılmaz bir anda. Şuna bak, görüyor musun? Bak. Otur lütfen. Sessiz olmamız lazım. Dikkatlerini çekmek istemeyiz. Bak, aile toplanıyor. Görüyor musun? Bütün aile toplandı işte. Otur Altan. Evet, tamam. Dikkatli olmamız lazım. Evet, haklısın. Görüyorsun değil mi? Bütün aile toplanmaya devam ediyor. Ne dersin? Sence kral nerede? Erkek aslan mı? Evet. Şu tepelerin ardında bir yerlerde olabilir. Buradan çok uzakta da olabilir. Sonuçta çok büyük bir alan burası. Buradan başlayıp ta ana geçiş yerine kadar uzanıyor. Bir düşünsene. Gerçekten çok büyük alan. Evet.
Uzun zamandır av mevsiminin başlamasını bekliyorlardı. Nihayet istediklerine ulaşmayı başarabildiler. Anne, yavrularına destek olmak için avın derisini yüzmeli. Bebeklerin dişleri henüz yeterince keskin değil. Aslanlar için verimli bir gün. Onlar kahvaltılarını bizden önce yaptılar. Aynen öyle. Avlanmayı yeni öğrendikleri için mi biraz zayıflar? Tam olarak öyle değil. Bu şekilde yavaş yavaş öğreniyorlar. Orada erişkin bir anne var. Bu genç olan. Soldaki 1 yaşında ya da 13 aylık. Yaşı çok değil. Ne kadar güzel bir genç dişi değil mi Altan? Evet öyle. Şurada küçük bir bebek var. Görüyor musun onu? Ve şu biraz daha büyük. Şuradaki biraz daha. Evet. Küçüklerin erişkinliğe ulaşma şansları oldukça yüksek. Annelik dediğimiz şey sayesinde. Biraz büyümüş bebekler genç yavrular tarafından, genç yavrularsa daha büyükler tarafından bakılıyorlar. Vay. Evet ve içimde şöyle bir his var. Sabah o tepenin üzerinde dolaşan dişiyi hatırlıyor musun? Onun oldukça küçük yavruları olmalı. Çünkü tepeye çıkmış dolanıyordu. Onları mı bekliyordu sence? Olabilir, evet. Orada oturuyordu ve aslında yavrularını koruyordu. Ama yemek bile yememişti. Evet, bu hayvanların eline avlanma şansı geçerse tok olsalar bile avlanırlar. Yine de yemeği ele geçirmek isterler. O antiloplar tekrar karşıya geçerlerse yine avlarlar. Aslanların zevk için öldürdüğü sıklıkla söylenir. Bazen bu doğrudur Altan. Bak şimdi 2 antilopu öldürdüler. 2 tanesine ihtiyaçları yoktu ama avladılar. Doğru. Sana şunu anlatmak istiyorum. Akbabaların görmemesi ve diğer hayvanların kokuyu almaması için toprağı nasıl kazdıklarını, üzerini örttüklerini gördün değil mi? Tüm kokuyu saklamak için bir çeşit kamuflaj yapıyorlar. Kamuflaj. İşte bu yüzden yapıyorlar bunu. Hava tozlu değilse otları yolarak onlarla etrafını örtüyorlar. Böylece böcekler de avlarına bulaşmıyor. Yani senin yiyeceğini buzdolabına sararak kaldırman gibi. Onlar da yiyeceklerini koruyorlar Altan. Evet anladım. Bu bir doğal denge Altan. Onlar da çok zekiler. Biraz korktum. Ya bu kadar göz göze gelince ve önünde yemeği varken açıkçası korktum. O anı tarif edebilecek miyim çok emin değilim açıkçası ama benim için çok şaşırtıcı bir andı. Yavruları vardı yanında, önünde avı vardı, ne yapabileceğine dair hiçbir fikrim yoktu
çok yakın bir mesafedeydik. Objektifime gözümü eğerken göz göze geldik. Gözlerimi de kaçıramadım. İlk defa böyle bir hisse kapıldım. Gerçekten ilk defa korkmuştum. Ya bu öyle bir histi ki anlatması gerçekten çok zor. Saniyeler belki o anda bakıştığımız an o hayvanla. Ama benim için saatler gibi geldi. Çok fazla karşılaştığım bir durum değil orada. O yüzden çok çok özel bir andı benim için. Biz buna diço diyoruz. Diço. Diço. Evet, gözü yüzünden. Ha, anladım. Diço yerel dilde gözler demek. Ama argoda kötü göz anlamına geliyor. Ha. Diço. Hatırlıyor musun? Sana antilopu oraya sürükleyeceklerini Evet, söylemiştim. hatırlıyorum. Orayı seviyorlar. Neden sürüklüyorlar? Çünkü hayvanın derisini hissetmeyi sevmiyorlar. Kafanın bu bölümüne kemik sırtı deniyor ve çok ağır. Alın kısmı da çok ağır. Ve burayı yeme eğilimi gösteriyorlar. Ve bu kısım bir sürü kasın bittiği yer. Buradan buraya kadar çok kas var. Bu hayvanlar avı uzun zaman ağızlarında sürükleyebiliyorlar. Çünkü çok yapılı, güçlü kasları var. Dedim ya aslında her gün başka bir şey öğreniyordum diye. Yırtıcılarla ilgili de farklı farklı bilgiler öğreniyordum. Aslında her yırtıcının ayrı karakteri var avlanmak için. Çitalar uzun koşabilecekleri düzlüklere ihtiyaç duyuyorlar ve genellikle düzlükleri tercih ediyorlar. Leoparlar ağaç üstlerine avlarını çıkarıp genel olarak ağaç üstünden gece avlanmaya kadar farklı özellikleri var. Sırtlanlar toplu olarak avlanmayı tercih ediyorlar. Sürü oldukları sürece gece gündüz aslında avlanmak için hiç fark etmiyorlar. Leş de yiyebiliyorlar. Aslanlar genel olarak savananın belli bölgeleri yüksek otlarla kaplı. O yüksek otların arasına saklanıp etraftan geçen sürüleri bekleyerek vakit geçiriyorlar. Ve genel olarak saldıracakları ilk anı uzun otların arasından çıkarak yapıyorlar. Bizim dolaştığımız bütün bölgelerde uzun otlakların yakınındaki bölgeler. Doğal olarak biz de sürekli çevremizi kontrol altında tutmaya çalışıyorduk ki hangi uzun otlağın arkasında bir aslan var yok hiçbir zaman kestiremiyorduk. O yüzden hep gözümüz açık olmak zorundaydı. Bu sabah aslan avıyla zorlu bir mücadeleye girmiş. Burada, şurada ve hatta şurada da tırnak izleri var, görüyor musun? Muhtemelen buradan geldi ve antilop da buradan yukarı çıkıyordu. Sonra antilop onu gördü. Şimdi bak buradan. Bu onun adımları. Bak görüyor musun? Bunlar onun ön ayaklarının izleri. Buradan şu yukarıya kadar. Ve burada ne oldu? Nehri geçip hızlıca ilerleyecekti. Ancak bunu başaramadı. Arkasından yediği pençe darbesi onun ne yazık ki sonu oldu. Aa, şurada. Ve aslan onu sürüklemeye başladı. Bak şu sürükleme izlerini görüyor musun Altan? Evet, Bak evet. izlere. Bak. Burası bizim onları bulduğumuz, hala aslanla mücadele ettiği yer. Normalde avladıktan sonra hemen uzağa sürüklemek ister. Avını tam ortaya koyup yukarı bizim onu gördüğümüz yere kadar sürükledi. Yani hemen hemen tüm yolu. Bak Altan, izleri görüyor musun? Nasıl da tüm yol boyunca sürüklemiş. Bak sürüklemiş. Sürüklemiş. Aslana bak. Cidden çok uğraşmış. Görebiliyor Evet, musun? ben burada görüyorum. Gerçekten çok uğraşmış. Yani ta buraya kadar sürüklemiş. Burası da tam onu parçaladıkları, içini açtıkları yer. Bunlar da antiloptan kalanlar. Söylediğim gibi görüyorsun buraları kazımış. Mide içeriklerini kamufle etmek ve kokuyu yok etmek için kazımış ve üzerini örtmüş. Çünkü beslenirken yani onu yerken çok fazla sinek oluyor. Ve karnını doyurmadan bu yoldan sürüklemiş. Ha, evet, evet. Sürükleme izlerini görebilirsin çünkü aynı zamanda ağırlığı da azaltıyor.
Biraz hafiflettiğinde de sürüklemeye devam ediyor. Çünkü burası direkt güneş alan bir yer. Avı kokutabilir ve av burada akbabalar tarafından da görülebilir. Bu yüzden avı yukarılara uzun otların hatta çalıların arasına kendi gizli saraylarına sürükleyip götürüyorlar. Oraya götürmeyi seviyorlar. Bu gördüklerimiz oldukça enteresandı. Bir düşünsene Altan, bütün bunları kaçırabilirdik. Belki nehir geçişi olmadı. Evet, olmadı. Evet, olmadı. Ama yine de hala canlıyken onları gördük. Başka sefer artık. Belki tam bir nehir geçişine şahit olamadık. Ama yine de unutulmaz bir deneyimdi. Pink'le beraber kampımıza doğru yola çıkarken bu inanılmaz anların bizde yarattığı karmaşık duyguların etkisi altındaydım. Talek Nehri'nin kenarına geçmiş, hayat üzerine, doğanın türlü mucizeleri üzerine düşünürken buluyorum kendimi. İnsan bu kadar süre vahşi doğanın ortasında yapayalnız kalınca, ister istemez şu sonsuz kainatta kapladığı alan üzerine düşünmeden edemiyor. Hala arzu ettiğim fotoğrafları çekebilmiş değilim. Ama umudumu da kaybetmedim. Biliyorum ki, yeni günün güneşi sayısız fırsatı da beraberinde getirecektir.